Bu hafta önce cep telefonlarını nasıl oyun konsollarına dönüştürebileceğimizi konuşacak. Sonra da yarış, korku, simülasyon veya RPG gibi farklı kategorilere yönelik oyun alternatifleriyle devam edeceğiz. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler ve uygulamalar hakkında rehber videolar paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoların tam metinlerine akıllıteknolojiler.net web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Geçen sene iOS ve Android için ayrı ayrı paylaştığım harici kumanda destekleyen oyun önerilerinden sonra bu hafta her iki platformu birden destekleyen 11 yeni alternatif ile devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm oyunların linklerini açıklamalara ekledim. Başlangıcı ise cep telefonlarını oyun konsollarına dönüştürmek için ihtiyaç duyacağımız bileşenlerle yapalım. Bu aşamada benim tavsiyem ses ve görüntü transferi yanında aynı anda telefonu da şarj ederek pil sorununu çözen tip C destekli harici görüntü kaynakları. İnceleme videolarına hem kartlardan hem de açıklamalardan ulaşabileceğiniz ViewSonic 2K monitör ve M1 Plus projeksiyonu örnek olarak verebilirim. Tabi bu senaryoda telefon girişini harici görüntü kaynağı için kullanacağımızdan Bluetooth destekli herhangi bir PlayStation veya Xbox oyun koluna ihtiyacımız olacak. İkinci yöntem, telefon şarj girişine uygun çoklu adaptörün HDMI girişine harici görüntü ve ses kaynağını, tip C girişine şarj adaptörünü, tip A girişine ise oyun kolu alıcısını bağlamak. Üçüncü yöntem, destekleyen akıllı televizyonlar ile telefonu aynı ağda bulunması şartı ile kablosuz olarak bağlamak. Ancak ağda yaşanabilecek en ufak bir yoğunlukta görüntüde gecikmeler oluşacağından ben bu yöntemi özellikle oyunlarda çok tavsiye etmiyorum. Dördüncü ve son yöntem ise yine Bluetooth destekli oyun kumandasına ek olarak telefon girişinin uygun olması durumunda bir ucu tip C, diğer ucu HDMI olan kablolar ile harici görüntü kaynağına bağlanmak. Bu opsiyonda telefonu aynı anda şarj edemeyeceğimizden pilinin hızlı tükenmemesi için ekran parlaklığını mümkün olduğunca kapatmanızı tavsiye ederim. Sonuçta gördüğünüz gibi alternatiflerin sayısı oldukça fazla. Ben oyun oynarken aldığım keyfi arttırmak için çekimlerde ViewSonic M1 Plus projeksiyonu kullanmayı tercih ettim. Evet, şimdi de sizlerden gelen soruları cevaplayarak devam edersem, araba yarışı kategorisinin popüler oyunlarından Asphalt 9'u oyun kolları ile oynayabiliyorken, alternatifi olan Asphalt Nitro'da maalesef oyun kolu desteği bulunmuyor. FPS oyun kategorisinin önde gelen oyunlarından Fortnite'ı Android tarafında oyun kolu ile oynayabiliyorken, PUBG'de maalesef geçen sene olduğu gibi bu sene de beklediğimiz oyun kolu desteği maalesef gelmemiş. Call of Duty Mobile ise maalesef sadece Bluetooth üzerinden bağlanabilen oyun kollarını destekliyor. Android tarafında kullandığım Logitech F710 kumandayı oyuna bu nedenle tanıtamadım. Sizlerden gelen bir başka soru da GTA San Andreas'ın oyun kolu destekleyip desteklemediğiydi. Samsung Galaxy S10e telefonum oyunu maalesef açmayı başaramadığı için Android tarafında test edemedim. Ancak oyunun Play Store'daki açıklamalarında oyun kollarını desteklediği açıkça belirtilmiş. Ekrandaki görüntüleri ise iOS versiyonu üzerinden Steel serisi Nimbus model Bluetooth destekli oyun kolunu kullanarak aldım. Futbol kategorisinin en başarılı alternatifleri FIFA ve PES'te yaptığım denemelerde ise oyun kolu desteğinin maalesef bulunmadığını gördüm. Eğer sizin bu kategoride bildiğiniz başarılı örnekler varsa yorumlardan paylaşabilirseniz sevinirim. Şimdi de bu bölümün oyun kolu destekleyen oyun alternatifleriyle devam edelim. İlk sırada ise gerçekten de konsol seviyesinde grafiklere ve hikayeye sahip olan RPG kategorisindeki Evil Lands var. Kötülüğe karşı savaş verilen oyunun grafikleri, müzikleri, karakterleri ve 3 boyutlu görselleri oldukça başarılı. Oyun kolunu ise menülerde sadece onay tuşu olarak kullanabiliyorken karakter, obje veya harita seçimleri sadece dokunmatik ekrandan yapılabiliyor. Oyundaki karakterin tüm kontrolleri ise oyun kolundan gerçekleştirilebiliyor. Görevler tamamlandıkça da farklı objelere ve haritalara ulaşabiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirilen oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor.
Sırada Nintendo Wii tadında evde ailecek eğlenceli vakit geçirebileceğiniz Stumble Guys var. Oldukça renkli ve eğlenceli bir atmosfere sahip olan oyuna kol desteği kazandırabilmek için öncesinde ayarlardan aktif hale getirilmesi gerekiyor. Menü seçimlerini dokunmatik ekrandan gerçekleştirdikten sonra harici kumanda sadece oyun sırasında kullanılabiliyor. Hedefiniz ise size verilen birbirinden değişik ve eğlenceli parkurları aşağıya düşmeden tamamlamak. Ancak bunu başarabilmek için hem diğer oyuncuların arasından sıyrılmanız hem de parkurdaki tuzaklardan geçmeniz gerekiyor. Ben özellikle oyun kolu ile oynarken çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunda Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Sırada benim PlayStation'da zamanında keyifle oynadığım Virtua Tennis bulunuyor. Oyunu daha ilk açtığımız anda ayarlar menüsünden itibaren oyun kolu ile kontrol edebiliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinin açık veya kapalı kortlarında oynanabilen oyunun kontrolleri ise son derece zengin ve rahat. Sağdaki tuşlar ile falsolu, aşırtmalı, yerden veya havadan gibi 4 farklı vuruş yapılabiliyor. Soldaki joystick kolundan oyuncumuzu kontrol ederken hemen üzerindeki düğmelerle de kameranın bakış açısını ayarlayabiliyoruz. Türkçe dil desteği bulunmayan oyunu marketlerden ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak bu seçenekte her setin sonunda karşımıza reklamlar çıkıyor. Oyunu test ettikten sonra beğenirseniz tek seferlik ödeme ile reklamlardan kurtulabilirsiniz. Sıradaki alternatifimiz normal araba yarışlarından sıkılanlar için değişik bir seçenek olan Top Boat. Oyun kolu hem menü geçişlerinde hem de oyun sırasında kullanılabiliyor. Amacınız 25'i aşan sayıdaki sürat tekneleri, jet ski veya hovercraft arasından belirlediğiniz model ile yarışları kazanmak. Düz bir çizgide ilerleyen teknenin vites geçişlerinin doğru zamanda yapılması gerekiyor. Oyun kolunda Y tuşu ile bu geçişler yapılırken LB tuşu ile nitroya, RB tuşu ile de gaz pedalına basılabiliyor. Oyun ilk etapta biraz basit gibi gelebilir ancak yarışları kazanabilmek hiç de kolay olmadığı gibi teknenin de sürekli modifiye edilmesi gerekiyor. Sade görünümüne rağmen oldukça rekabetçi sayılabilecek oyun marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Günlük yakıt hakkınız bittiğinde ise reklamları seyrederek devam edebiliyorsunuz. Son olarak oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Sırada güçlü senaryosu ve yapacağınız seçimlere göre birden fazla sona sahip olan Life is Strange var. 2015'ten bu yana yayınladığı 5 farklı bölüm ile hikayesini tamamlayan oyunun sahip olduğu birincilik ödülleri de bulunuyor. Oyun kolu hem menü seçimlerinde hem de oyun içerisinde tüm özellikleriyle kullanılabiliyor. Sesleri, müzikleri, diyalogları ve güçlü hikayesiyle oldukça başarılı ve merak uyandırdığını da ekleyebilirim. Ancak iki olumsuz yanından biri her bir bölümün ücretli olması, bir de Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Eğer bu özellikler sizin için önemli değilse kesinlikle keyif alacağınızı söyleyebilirim. Sırada uçak simülasyonu kategorisinin başarılı seçeneklerinden Warplanes Dogfight var. Hikayesi 2. Dünya Savaşı'nda geçen oyunda amacınız kendi savaş uçağınız ile düşman uçaklarını veya birliklerini yok ederek savaşı kazanmak. Oyuna girerken Almanya, Japonya, Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği gibi 5 ülkeden biri seçilebiliyor. Seslendirmelerin ise seçilen ülkeye göre değişmesi bence oyuna ayrı bir keyif katıyor. Oyun kolu desteği ise menü seçimlerinden uçak kontrollerine kadar tüm aşamalarda bulunuyor. Uçağın kontrolleri özellikle pike yaparken veya hızlanırken oldukça keyifli. Ancak düşman uçaklarını denk getirip vurabilmek için öncesinde bayağı bir pratik yapmak gerekiyor. Marketten ücretsiz olarak indirilebilen oyunun 11 farklı dil seçeneği arasında maalesef Türkçe bulunmuyor. Son sırada ise benim de favorim olan korku, gerilim ve aksiyon kategorisinin başarılı örneklerinden Forgotten Memories bulunuyor. Amacınız Rose Hawkins adındaki karakterinizi kontrol ederek ve bulunduğunuz ortamlardaki ürkütücü gizemleri çözerek Eden adındaki kayıp çocuğu bulmak. Ortamlardaki detaylar ve bulmacılar gerçekten de oldukça detaylı ve özellikle bunları destekleyen müzikleri ve sesleri ile hemen sizi etkisi altına alabiliyor. Oyun kolu desteği menülerden başlayarak oyunun genellikle birçok aşamasında kullanılabiliyor. Sadece bazı küçük noktalarda ekrana dokunarak ilerlemek gerekiyor, o kadar. Marketlerden tek seferlik ücret karşılığı indirilebilen uygulamada maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Evet, umarım bölümde bahsetmiş olduğum oyun alternatiflerinden özellikle oyun kolu ve daha büyük harici bir ekran kaynağı da ekleyerek keyif alırsınız. Bağlantı tarafında merak ettiğiniz konular veya sizlerin önereceği farklı oyunlar varsa yorumlardan belirtebilirsiniz.
Bölümü sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken içeriklerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İkinci yöntem telefonu aynı anda şarj edemeyeceğimizden bu opsiyonu Call of Duty futbol kategorisinin yaptığım denemelerde ise oyun kolu desteğinin Türkçe dil desteği de Türkçe